Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetine doyamayacağınız su böreği tadında kolay peynirli börek tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis peynirli börek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak peynirli böreğin iç harcını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yaklaşık 350-400 gram beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezerek hazırlıyorum. Eğer beyaz peynirin fazla suyu varsa mutlaka havlu kağıda sarıp fazla suyunu alın ki böreğin içerisini sulandırıp hamur olmasın. Beyaz peyniri ezdikten sonra içerisine bir kase maydanoz ekledim ve peynir ile maydanozu karıştırarak peynirli börek içini hazırlıyorum. Peynirli börek içi artık hazır. Şimdi onu kenara alacağım ve hemen böreğin yapımına başlayacağız. Peynirli börek sosu için 2 tane yumurtanın üzerinden 300 ml süt ve yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Ve sos malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırarak hazırlıyorum. Peynirli böreği kek kalıbında hazırlayacağız. Kullanacağım kek kalıbının içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Fırçayla kek kalıbının her yerini iyice yağladım gördüğünüz gibi. Yağlanmayan bir nokta bırakmadım. Şimdi kalıbın içerisine bol bol susam ve çörek otu serperek hazırlayacağım. Özellikle tereyağı ile yağlarsanız gerçekten su böreği tadında bir börek elde edersiniz. Bu çok yakışıyor. İşte tereyağı olsun, susam ve çörek otu olsun pişerken inanılmaz lezzet katıyor hazırlayacağımız bu kek kalıbındaki böreğe. Kek kalıbını hazırladık. Gördüğünüz gibi artık tamam. Şimdi sıra geldi peynirli böreğin yapımına. 4 tane yufka kullanarak hazırlıyorum bu kek kalıbındaki börek tarifini. İlk yufkayı gördüğünüz şekilde ortalayarak kek kalıbının üzerine yerleştirdim. Ve şimdi yavaş ve dikkatli şekilde kenarlarından tutarak yufkayı kek kalıbının tabanına doğru indiriyorum. Kek kalıbını susam ve çörek otu ile kapladığımız için bu aşamada yavaş ve dikkatli olmanız gerekiyor ki susamlar yerinden oynamasın diye. Şimdi sıra geldi diğer katlarını hazırlamaya. Yarım yufkayı hazırlamış olduğumuz börek sosunun içerisine batırıyorum ve her yerine sosa gelmesini sağlıyorum. Ardından sosladığımız yufkayı şimdi kek kalıbının içerisine alıyorum. Ve güzelce kek kalıbının içerisinde düzeltip yayarak yerleştiriyorum. Şimdi diğer yarım yufka parçasını da güzelce sosluyorum. Ve onu da aynı şekilde kek kalıbının içerisine yerleştiriyorum. Bir tüm yufkayı soslayıp yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz peynirli iç harçtan yerleştiriyoruz. Aynı şekilde yufkaları soslayarak yerleştirmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci katını hazırlıyoruz. Bu aşamada da yaklaşık bir yufka kadar koydum diyebiliriz. Yine aynı şekilde peynirli iç harçtan koyuyorum. Peynirli iç harcı toplamda 3 kata böldüm. O yüzden yufkaların böyle bir kısmını yerleştirdikten sonra tekrar peynirli iç harçtan yerleştiriyorum ve böylece her katında peynir olmuş oluyor. Yufkaları sosa batırdığınız zaman böyle hemen çekmenize gerek yok. İyice sosu içine çeksin, yumuşasın. Böylelikle çok daha güzel ve su böreği lezzetinde bir peynirli börek elde edebilirsiniz. Eğer çabuk çekerseniz yufkalar kuru kalabilir. Öyle olunca da pişerken yumuşamaz ve istediğimiz lezzeti yakalayamayabiliriz. Hazırladığımız börek sosunun kalanını şimdi kek kalıbının içerisine şöyle birazını döküyorum. Bir kısmını ayırdım. Onu da en üst kata süreceğim. Kenarda kalan yufkayı gördüğünüz şekilde katlayıp kapatarak böreğin üzerine kapatıyorum. Ve kalan börek sosunu da şimdi fırça yardımıyla yufkanın üzerinden sürüyorum. Sosu sürerken kenarlardan kek kalıbının içerisine akmamasına dikkat ederek sürün.
Hazırladığımız bu peynirli böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra fırının derecesini 160 dereceye düşürüyoruz ve toplamda 1 saat kontrollü şekilde pişiriyoruz. Yani şöyle 180 derecede yaklaşık bir 10-15 dakika pişiriyoruz ve kalan süreyi de 160 derecede pişirerek tamamlıyoruz. Hazırladığımız bu kek kalıbında böreği fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyoruz. Minimum 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer sıcak sıcak kek kalıbından çıkarmaya çalışırsanız kek kalıbına yapışabilir. Demedi demeyin. O yüzden mutlaka kek kalıbında böreği dinlendirin. Ardından kek kalıbını ters çevirip rahatlıkla çıkarın. Zaten dinlendikçe güzelleşen ve kendine gelen bir börek. Çıtır çıtır sesini de duyuyorsunuzdur şimdi dilimlerken. Hemen iç kıvamını, dokusunu size göstermek istiyorum yakından. Şöyle bir dilim çıkarıp. Gördüğünüz gibi içi dışı her yeri çok güzel bir şekilde pişti. İçi asla hamur olmuyor. Yumuşacık su böreği tadında bir peynirli börek hazırlamış oluyoruz. Eğer sizler de kolay börek tariflerini seviyorsanız, peynirli farklı börek tarifi arıyorsanız, hazırlayabileceğiniz en farklı ve en kolay börek tariflerinden bir tanesi hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız bu kek kalıbında peynirli börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.